İnsanlık tarihinde çok az olay, Kerbela kadar derin bir iz bırakmıştır. Bazı günler vardır, taklinde yalnızca bir tarih olarak durmaz. Bir ümmetin kalbine düşen bir sızıya dönüşür. Bir çölün ortasında yaşanan birkaç saat, asırlar boyunca unutulmayan bir vicdan imtihanı olur. Kerbela da böyle bir gündür. Orada yalnızca kılıçlar konuşmadı. Orada susuzluk konuştu. Orada sadakat konuştu. Orada ihanetin soğuk yüzü, sabrın ateşiyle karşı karşıya geldi. Orada bir avuç insan, sayıca kendilerinden çok büyük bir gücün karşısında yalnızca bedenleriyle değil, inançlarıyla durdu. Ve o gün, tarihin en ağır sorularından biri insanlığın önüne bırakıldı. Hak bildiğin yolda yalnız kalsan da yürür müsün? Şimdi gözlerinizi kapatın. Arabistan'ın kızgın ufuklarına, Medine'nin sessiz sokaklarına, Mekke'nin ağır havasına ve sonunda Fırat'a yakın o ıssız Kerbela düzlüğüne doğru yürüyoruz. Bu bir savaş hikayesi değildir sadece. Bu, insanın makam karşısında neye dönüşebileceğinin, korku karşısında nasıl susabileceğinin ama aynı zamanda imanla dimdik duranların nasıl ölümsüzleşebileceğinin hikayesidir. Kerbela'yı anlamak için önce zamanın ruhunu anlamak gerekir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra İslam dünyası hızla genişlemişti. Şehirler büyümüş, ordular uzak diyarlara yürümüş, yeni toplumlar İslam'la tanışmıştı. Fakat büyük fetihlerin gölgesinde, Müslüman toplumun içinde yönetim, adalet ve emanet meselesi giderek daha ağır bir sınava dönüşüyordu. Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali'nin oğlu, Hazreti Fatıma'nın emaneti, Hazreti Peygamber'in torunuydu. Onun adı sadece bir soy bağıyla değil, ahlak, vakar, merhamet ve hakka bağlılıkla anılıyordu. O, çocukluğunda Hazreti Peygamber'in sevgisine mazhar olmuştu. Müslümanların gönlünde Ehl-i Beyt'in bir parçası olarak özel bir yere sahipti. Onun varlığı, insanlara Hazreti Peygamber'in hatırasını, evinin edebini ve adalet anlayışını hatırlatıyordu. Fakat zaman değişmişti. Muaviye bin Ebu Süfyan'ın vefatından sonra yerine oğlu Yezid geçti. Yezid'in yönetimi birçok sahabi ve önemli isim tarafından tartışmalı görüldü. Çünkü mesele yalnızca bir kişinin başa geçmesi değildi. Mesele, ümmetin emanetinin nasıl taşınacağıydı. Hazreti Hüseyin'den de biat istenildi. Bu sadece siyasi bir bağlılık sözü değildi. Bu, bir çizginin kabul edilmesi demekti. Bir düzenin onaylanması demekti. Ve Hazreti Hüseyin, vicdanının razı olmadığı bir şeye sessizce evet demedi. O an, tarihin yönü ağır ağır Kerbela'ya doğru dönmeye başladı. Medine geceleri artık daha sessizdi. Sokaklarda konuşulan kelimeler daha dikkatli seçiliyor, bakışlar daha derin anlamlar taşıyordu. Hazreti Hüseyin için Medine, hatıraların şehriydi. Dedesi Hazreti Peygamber'in kokusunu taşıyan şehir. Annesi Hazreti Fatıma'nın hatırasını saklayan şehir. Babası Hazreti Ali'nin mücadelesini hatırlatan şehir. Fakat bazen insan en sevdiği yerden hak uğruna ayrılmak zorunda kalır. Hazreti Hüseyin ailesiyle birlikte Medine'den ayrıldı. Yol Mekke'ye uzanıyordu. Bu ayrılık bir kaçış değil, bir duruştu. Kılıçtan önce vicdanın konuştuğu bir yürüyüştü. Mekke'de günler geçti. Hac mevsiminin yaklaşan kalabalığı içinde haberler yayıldı. Küfe'den mektuplar gelmeye başladı. Küfe halkından bazıları Hazreti Hüseyin'e şöyle sesleniyordu: "Bize gel, bizim imamımız ol, biz seni bekliyoruz." Mektuplar çoğaldı, sözler büyüdü, ümitler yükseldi. Fakat tarih bize acı bir hakikat öğretir. Kalabalıkların sözü her zaman kalabalıkların sadakati anlamına gelmez. Hazreti Hüseyin, meseleyi araştırması için
amcasının oğlu Müslim bin Akil'i Küfe'ye gönderdi. Müslim bin Akil, Küfe'ye vardığında ilk başta büyük bir ilgiyle karşılandı. İnsanlar ona destek verdiklerini söylediler. Evler açıldı, sözler verildi, umutlar büyüdü. Fakat sonra korku şehre indi. Küfe'ye Ubeydullah bin Ziyad geldi. Tehditler başladı. İnsanlar takip edildi. Korku, verilen sözlerin üzerine kara bir örtü gibi serildi. Birer birer dağıldılar. Dün yanındayız diyenler, bugün kapılarını kapattı. Dün kalabalık görünen sokaklar, bir anda yalnızlığa büründü. Müslim bin Akil, Küfe sokaklarında yalnız kaldı. Bu yalnızlık, Kerbela'nın ilk habercisiydi. Rivayet edilir ki Müslim bin Akil, son anlarında Hazreti Hüseyin'e haber ulaştırmak istedi. Çünkü artık Küfe güvenli değildi. Artık verilen sözler kırılmıştı. Artık yolun sonunda büyük bir tehlike vardı. Fakat çöl yolları uzundu. Haberler geç ulaşıyordu. Kaderin adımları ise çoktan Kerbela'ya doğru atılmıştı. Hazreti Hüseyin, ailesiyle ve sadık yol arkadaşlarıyla yola çıktı. Bu kafile büyük bir ordu değildi. İçlerinde kadınlar vardı, çocuklar vardı, gençler vardı, yaşlılar vardı ve kalplerinde ağır bir emanet taşıyan insanlar vardı. Çöl, gündüzleri ateş gibi yakıyor, geceleri insanın içine işleyen bir sessizliğe bürünüyordu. Kafile ilerledikçe rüzgar kumları yüzlerine savuruyor, ufuk çizgisi hiç bitmeyecekmiş gibi uzanıyordu. Yol boyunca bazıları Hazreti Hüseyin'i uyardı. "Ey Hüseyin, Küfe halkına güvenme." Bazıları geri dönmesini istedi. Bazıları bu yolun tehlikeli olduğunu söyledi. Fakat Hazreti Hüseyin'in meselesi basit bir yolculuk değildi. O yalnızca bir şehre gitmiyordu. O bir ilkenin peşinden yürüyordu. Zulme sessiz kalmama ilkesinin, haksızlığa boyun eğmeme ilkesinin, makam uğruna hakikati satmama ilkesinin. Kafile ilerlerken karşılarına Hür bin Yezid komutasındaki birlik çıktı. Hür görevli bir komutandı. Emir almıştı. Hazreti Hüseyin'in yolunu kesmekle görevlendirilmişti. Çölün ortasında iki taraf karşı karşıya geldi. Güneş tepede yanıyordu. Atlar susuzdu. İnsanların dudakları kurumuştu. Ve o anda Hazreti Hüseyin'in ahlakı bir kez daha ortaya çıktı. Rivayetlere göre karşı tarafın askerleri ve hayvanları susuz kalmıştı. Hazreti Hüseyin kendisini durdurmaya gelenlere su verilmesini emretti. Bu sahne Kerbela'nın ruhunu anlamak için çok önemlidir. Çünkü Hazreti Hüseyin kendisine engel olanlara bile merhamet gösterdi. Henüz birkaç gün sonra kendisine suyu çok görecek bir düzenin askerlerine o gün su verdi. İşte adaletle zulüm arasındaki fark bazen bir kırbaç sesinde değil, bir tas suda görünür. Kafile yön değiştirerek Kerbela düzlüğüne ulaştı. Tarih 2 Muharrem 61'i gösteriyordu. Kerbela, ilk bakışta sıradan bir çöl toprağı. Ne büyük saraylar vardı orada, ne yüksek surlar. Ne altın tahtlar vardı, ne kalabalık pazarlar. Sadece açık bir düzlük, kum, rüzgar, uzakta Fırat'ın suyu ve yaklaşan büyük imtihanın sessizliği. Hazreti Hüseyin burada konakladı. Günler ilerledikçe karşı tarafın askerleri çoğaldı. Ömer bin Saad komutasındaki birlikler geldi. Çadırlar kuruldu, atlar dizildi, mızraklar parladı. Bir tarafta sayıca kalabalık bir ordu, diğer tarafta Hazreti Hüseyin'in küçük kafilesi. Fakat Kerbela'da sayıların ötesinde bir gerçek vardı. Bazen çokluk, haklı olmak demek değildir. Bazen azlık, yalnızlık demek değildir. Bazen bir kişi, bir çağın vicdanından daha ağır basar. Görüşmeler yapıldı.
Hazreti Hüseyin savaş istemiyordu. Kan dökülmesini istemiyordu. Kendisinin bırakılmasını, geri dönmesine veya başka bir yöne gitmesine izin verilmesini istediği aktarılır. Fakat şartlar ağırlaştırıldı. Ondan Ubeydullah bin Ziyad'ın hükmüne boyun eğmesi istendi. Bu Hazreti Hüseyin için kabul edilebilir değildi. Çünkü onun meselesi canını kurtarmak değildi. Onun meselesi hakikati küçük düşürmemekti. Sonra en acı emirlerden biri geldi. Su yolu kesildi. Fırat oradaydı, su oradaydı, hayat oradaydı. Ama Hazreti Hüseyin'in çadırlarına su yasaklandı. Çocukların susuzluğu başladı. Kerbela'nın en ağır sahnelerinden biri budur. Güneş kavurur, toprak yanar, dudaklar çatlar. Çocuklar annelerine bakar. Anneler çaresizce göğe bakar. Çadırlarda bir damla suyun hasreti büyür. Bir çocuğun su değişi bazen bütün orduların gürültüsünden daha güçlüdür. Hazreti Hüseyin'in kardeşi Hazreti Abbas, sadakatin sembolü olarak anlatılır. O, çadırlara su getirmek için Fırat'a yöneldiğinde, Kerbela'nın yüreği sanki onunla birlikte yürüdü. Hazreti Abbas sadece bir savaşçı değildi. O, kardeşine sadakatin, çocuklara merhametin, emanete bağlılığın sembolüydü. Rivayetlerde onun suya ulaştığı fakat çadırlardaki susuz çocukları hatırlayıp sudan içmediği anlatılır. Bu sahne insanın kalbine ağır gelir. Çünkü fedakarlık bazen savaş meydanında kılıç sallamak değildir. Bazen dudakların kurumuşken suya dokunup onu kendin için değil, başkası için taşımaktır. Kerbela'da gece indi. Aşura gecesi. O gece çöl başka türlü sessizdi. Rüzgar çadırların arasından ağır ağır geçiyor, kandillerin zayıf ışıkları yüzlere vuruyordu. Herkes sabah ne olacağını biliyordu. Hazreti Hüseyin yanındakilere konuştu. Rivayet edilir ki, isteyenlerin gece karanlığında ayrılabileceğini söyledi. Çünkü karşı tarafın asıl hedefi kendisiydi. Bu teklif, liderliğin en yüce örneklerinden biridir. O, yanında kalanları zorla tutmadı. Kimsenin canını kendi davasına mecbur etmedi. Sadakatin ancak özgür iradeyle anlam kazanacağını gösterdi. Fakat yol arkadaşları ayrılmadı. Biri şöyle der gibi anlatılır. "Ey Hüseyin, seni bırakıp nereye gideriz?" Bir diğeri, "Canımız sana feda olsun." O gece Kerbela çadırlarında korkudan çok teslimiyet vardı. Gözyaşı vardı, dua vardı, Kur'an tilaveti vardı. Vedalaşmanın sessiz ağırlığı vardı. Kimileri kılıcını hazırladı. Kimileri çocuklarının saçını okşadı. Kimileri gecenin karanlığında son kez secdeye kapandı. Sabah olduğunda tarih 10. Muharrem'di. Aşura günü. Güneş Kerbela ufkunda yükseldi. Kum taneleri ışığın altında parladı. Atlar kişnedi. Mızraklar dizildi. Kılıçlar çekildi. Fakat savaş başlamadan önce Hazreti Hüseyin konuştu. Karşı taraftakilere kim olduğunu hatırlattı. Hazreti Peygamber'in torunu olduğunu, Müslümanların kardeş kanı dökmemesi gerektiğini, yaptıkları şeyin vicdanlardan nasıl bir yara açacağını anlattı. Bu konuşma yalnızca o gün orada bulunanlara değildi. Asırlar sonrasına da uzanan bir çağrıydı. "Ben size ne yaptım?" der gibiydi. "Hangi hakkınızı çiğnedim? Hangi kanınızı döktüm? Neden beni öldürmek istiyorsunuz?" Fakat bazen insanın kulağı duyar, kalbi duymaz. Kalabalığın içinden biri vardı. Hür bin Yezid. Hazreti Hüseyin'in yolunu ilk kesen komutan. O an Hür'ün içinde büyük bir fırtına koptu. Bir tarafta emirler, makamlar, korkular vardı. Diğer tarafta hakikat vardı. Hür titredi. Çünkü insan bazen bütün hayatının kararını birkaç nefeste verir. Sonunda atını Hazreti Hüseyin'in tarafına sürdü.
Bu dönüş, Kerbela'nın en sarsıcı sahnelerinden biridir. Hür, Hazreti Hüseyin'in karşısına mahcup bir halde geldi. "Ben senin yolunu kestim. Tövbe etsem kabul olur mu?" anlamında sözler söylediği aktarılır. Hazreti Hüseyin'in cevabı, merhametin kapısını gösterir. Evet, Allah tövbeni kabul etsin. Kerbela bize burada şunu öğretir. İnsan yanlış yerde durmuş olabilir. Geç kalmış olabilir. Korkuya yenilmiş olabilir. Ama hakikate döndüğü an, tövbe kapısı hala açıktır. Sonra savaş başladı. Bu savaş, sayıca denk iki ordunun savaşı değildi. Bu, küçük bir kafilenin büyük bir güç karşısında verdiği son duruştu. Hazreti Hüseyin'in yol arkadaşları birer birer meydana çıktı. Her biri yalnızca kılıcıyla değil, sadakatiyle de tarihe geçti. İsimleri asırlar boyunca anıldı. Çünkü onlar kaybedeceklerini bile bile hak bildikleri yerde durdular. Kerbela'da yiğitlik, zafer kazanmakla ölçülmedi. Yiğitlik, yenileceğini bildiğin halde hakikati bırakmamakla ölçüldü. Gün ilerledikçe çadırların etrafındaki hüzün ağırlaştı. Her şehadet haberi geride kalanların kalbine yeni bir ateş düşürdü. Ama kimse Hazreti Hüseyin'i yalnız bırakmak istemedi. Gençler çıktı meydana, yaşlılar çıktı, sadık dostlar çıktı, aileden olanlar çıktı. Hazreti Ali Ekber'in meydana çıkışı, Kerbela'nın en yürek yakan anlarından biri olarak anlatılır. Gençti, güzeldi, cesurdu ve Hazreti Peygamber'e benzerliğiyle anılırdı. Bir baba için evladını savaşa uğurlamak ne kadar ağırdır. Hazreti Hüseyin'in kalbinden geçenleri kelimeler taşıyamaz. Ama o gün Kerbela'da babalıkla dava, gözyaşıyla teslimiyet, sevgiyle sabır aynı bedende toplandı. Sonra daha da ağır sahneler yaşandı. Çadırlarda çocukların susuzluğu devam ediyordu. Minik dudaklardan çıkan her su isteği göğe yükselen bir dua gibiydi. Kerbela'yı yalnızca savaş meydanı olarak görmek eksik olur. Kerbela aynı zamanda çocukların susuzluğudur. Annelerin çaresiz bakışıdır. Kardeşlerin vedasıdır. Bir babanın evladını son kez kucaklamasıdır. Bir insanın bütün sevdiklerini kaybederken bile hak bildiği yoldan dönmemesidir. Öğle vakti yaklaşırken Hazreti Hüseyin'in yanında kalanlar iyice azaldı. Çöl sessizleşmedi. Ama sanki zaman yavaşladı. Her şey ağır çekimde yaşanır gibiydi. Kumlar savruluyor, güneş yakıyor, uzakta Fırat akmaya devam ediyordu. Su vardı ama suya ulaşmak yasaktı. Bu yüzden Kerbela'nın adı anıldığında insanın aklına yalnızca kan değil, su da gelir. Çünkü bazen zulüm bir insana kılıç çekmeden önce ona suyu çok görmekle başlar. Sonunda Hazreti Hüseyin yalnız kaldı. Bu yalnızlık sıradan bir yalnızlık değildi. Bu bir ümmetin vicdanına bırakılan büyük bir sessizlikti. Karşısında kalabalıklar vardı. Arkasında yanan çadırlar, susuz çocuklar, gözü yaşlı kadınlar, şehit düşmüş dostlar vardı. Ama Hazreti Hüseyin'in duruşunda bir kırılma yoktu. O an Kerbela yalnızca bir yer olmaktan çıktı. Bir sembole dönüştü. Hak ile batılın, adalet ile zulmün, teslimiyet ile korkunun, sadakat ile ihanetin karşı karşıya geldiği bir meydana dönüştü. Hazreti Hüseyin'in son anları, Müslüman hafızasında derin bir hüzünle anlatılır. O gün Hazreti Peygamber'in torunu Kerbela'da şehit edildi. Bu cümleyi söylemek bile ağırdır. Çünkü bazen tarih insanın boğazına düğümlenir. Kerbela'dan sonra çadırlar yağmalandı. Geride kalan aile fertleri esir alındı. Kadınlar ve çocuklar ağır bir yolculuğa çıkarıldı. Hazreti Zeynep'in duruşu burada ayrı bir anlam taşır. O yalnızca acı çeken bir kadın değildi.
O, Kerbela'dan sonra hakikatin sesi oldu. Yıkılmış çadırların içinden, susuz çocukların arasından, şehitlerin toprağından yükselen bir şahitlik taşıdı. Hazreti Zeynep esaret yolunda bile vakur durdu. Acının insanı susturmasına izin vermedi. Kerbela'nın unutulmaması için yaşananların bir ağıt olarak değil, bir hakikat olarak aktarılmasına vesile oldu. Çünkü bazı insanlar vardır, savaş meydanında değil, savaş bittikten sonra başlar görevleri. Hazreti Zeynep'in görevi de Kerbela'nın susmamasını sağlamaktı. Kerbela'nın haberleri yayıldıkça İslam dünyasında derin bir sarsıntı oluştu. İnsanlar duyduklarına inanmakta zorlandı. Hazreti Peygamber'in torunu nasıl olur da böyle bir akıbete uğratılırdı? Nasıl olur da Ehl-i Beyt'in çadırları susuz bırakılırdı? Nasıl olur da Müslümanların kalbinde en özel yere sahip olan bir aileye böyle davranılırdı? Bu sorular asırlar boyunca sorulmaya devam etti. Kerbela, tarihte bir gün yaşandı ama etkisi bir günle sınırlı kalmadı. Her Muharrem geldiğinde insanlar o çölü yeniden hatırladı. Her Aşura'da susuzluk yeniden yüreklere dokundu. Her "Ya Hüseyin" nidasında adalet arayışı yeniden dirildi. Fakat Kerbela'yı yalnızca hüzün olarak anlamakta eksiktir. Kerbela hüzündür ama sadece hüzün değildir. Kerbela gözyaşıdır ama sadece gözyaşı değildir. Kerbela yas tutmak kadar ibret almaktır. Çünkü Hazreti Hüseyin'in duruşu bize şunu söyler: zulüm güçlenebilir, hakikat yalnız kalabilir, kalabalıklar susabilir, dost bildiklerin geri çekilebilir. Ama insan vicdanını kaybederse her şeyi kaybeder. Kerbela'da kaybedenler sadece savaş meydanında ölenler değildi. Asıl kayıp adaleti terk edenlerin kalbinde yaşandı. Ve kazananlar görünürde mağlup olanlardı. Çünkü Hazreti Hüseyin ve yarenleri bedenlerini toprağa verdiler ama duruşlarını tarihe bıraktılar. Bugün Kerbela'ya baktığımızda yalnızca geçmişte yaşanmış bir olayı görmeyiz. Kendi çağımızın aynasını da görürüz. Çünkü her çağın Kerbela'sı vardır. Her çağda insanlardan biat istenir. Bazen paraya, bazen makama, bazen korkuya, bazen zulme, bazen suskunluğa. Ve her insanın önüne bir soru çıkar. Hakikatin bedeli ağır olduğunda ne yapacaksın? Hazreti Hüseyin'in cevabı açıktır. O kolay olanı değil, doğru olanı seçti. Güvenli olanı değil, onurlu olanı seçti. Kalabalıkların alkışını değil, Allah katında temiz durmayı seçti. Bu yüzden Kerbela unutulmadı. Çünkü insanlık zulmün karşısında susmayanları unutmaz. Çünkü tarih makam sahiplerini değil, hakikat uğruna bedel ödeyenleri daha derin yazar. Çünkü bazı yenilgiler vardır ki yüzyıllar sonra bile zafer gibi parlar. Kerbela'nın toprağı bize suyu hatırlatır. Bir damlanın kıymetini, bir çocuğun duasını, bir annenin gözyaşını, bir kardeşin sadakatini, bir liderin vakarını, bir insanın son nefesine kadar hakikate bağlı kalabileceğini. Hazreti Hüseyin'in kıssası yalnızca Müslümanlara değil, bütün insanlığa şu mesajı verir. Adalet olmadan güç zulme dönüşür. Merhamet olmadan yönetim korkuya dönüşür. Vicdan olmadan kalabalık kuru bir gürültüden ibaret kalır. Kerbela'da küçük bir kafile vardı. Ama o kafilenin duruşu asırların gürültüsünü susturacak kadar büyüktü. Bugün o çöle baktığımızda rüzgar hala esiyor gibi hayal ederiz. Kumlar hala o günün izlerini saklıyor gibidir. Fırat hala sessizce akıyor gibidir. Ve Kerbela'nın ufkundan bir ses yükselir. Zulme razı olma. Bu ses yalnızca geçmişten gelen bir ağıt değildir. Bu ses
her insanın içindeki vicdana yapılan bir çağrıdır. Ey insan! Gücün varsa adaletli ol. Zayıfsan sabırlı ol. Yalnızsan hakikatten ayrılma. Kalabalıklar yanlış yöne giderse sen doğru yerde durmaya çalış. Çünkü insanın değeri herkesin yanında olduğu günde değil, hakikatin yalnız kaldığı günde belli olur. Kerbela'nın tüm gerçeği yalnızca savaşın nasıl yaşandığında değildir. Asıl gerçek, o savaşın insan ruhunda açtığı kapıdadır. Bir tarafta dünya vardı, diğer tarafta hakikat. Bir tarafta makam vardı, diğer tarafta emanet. Bir tarafta korku vardı, diğer tarafta teslimiyet. Bir tarafta kalabalık vardı, diğer tarafta Hazreti Hüseyin. Ve tarih o gün çölün ortasında şunu gördü. Bazen bir insanın hayır deyişi, koca bir çağın kaderinden daha güçlüdür. Kerbela, İslam tarihini değiştiren gün oldu. Çünkü o gün, insanlar yalnızca bir olayın değil, bir ölçünün şahidi oldular. Artık herkes biliyordu. Haklı olmak için kalabalık olmak gerekmez. Onurlu olmak için galip gelmek gerekmez. Unutulmamak için saraylara sahip olmak gerekmez. Bazen bir çadır, bir saraydan daha büyük olur. Bazen bir susuzluk, bütün nehirlerden daha çok konuşur. Bazen bir şehadet, bütün saltanatları gölgede bırakır. Hazreti Hüseyin'in yolu kolay bir yol değildi. Ama temiz bir yoldu. Ve Kerbela'dan bize kalan en büyük miras da budur. Temiz kalmak. Zulme bulaşmamak. Korkuya teslim olmamak. Dünyalık hesaplar uğruna hakikati satmamak. Bugün Kerbela'yı anarken sadece ağlamayız. Kendimize bakarız. Ben olsaydım ne yapardım? Kalabalığın içinde susar mıydım? Korkuya teslim olur muydum? Verdiğim sözün arkasında durur muydum? Bir damla suyu bile adalette paylaşır mıydım? Bu sorular kolay değildir. Ama Kerbela'nın ibreti de burada başlar. Çünkü Kerbela, başkalarını yargılamak için değil, önce kendi kalbimizi yoklamak için anlatılır. Gecenin sonunda Kerbela çölüne sessizlik çöktü. Ama bu sessizlik, yok oluş sessizliği değildi. Bu, tarihin derinliklerine işleyen bir şahitlikti. Çadırların külleri dağıldı. Kumlar izleri örttü. Günler, aylar, yıllar geçti. Ama Hazreti Hüseyin'in adı unutulmadı. Çünkü bazı isimler mezar taşına yazılmaz sadece. Vicdanlara yazılır. Dillerde dua olur. Kalplerde sızı olur. Zulme karşı duranların yolunda işaret olur. Kerbela'nın üzerinden asırlar geçti. Devletler kuruldu, devletler yıkıldı. Saraylar yükseldi, saraylar harabeye döndü. Ordular geldi, ordular kayboldu. Ama Kerbela hala konuşuyor. Bize adaleti soruyor. Bize sadakati soruyor. Bize korkularımızı soruyor. Bize hangi tarafta durduğumuzu soruyor. Ve belki de en ağır soruyu en sessiz şekilde soruyor. Su başındayken susuzu hatırlıyor musun? İşte Kerbela'nın tüm gerçeği budur. Bir çöl, bir kafile, bir susuzluk, bir ihanet, bir sadakat, bir şehadet ve çağları aşan bir ibret. Hazreti Hüseyin Kerbela'da can verdi. Ama haysiyetin, adaletin ve hakka bağlılığın nasıl yaşanacağını insanlığa gösterdi. Bu yüzden Kerbela yalnızca geçmişte kalmış bir acı değildir. Kerbela, insanlığın vicdanında hala devam eden bir imtihandır. Geçmişte görüşürüz.